Şu anda tren istasyonuna geldim. Şehir merkezinde. Burada Poblado istasyonuna gideceğim. Poblado istasyonundan yarım saat tırmandıktan sonra Pablo Escobar'ın müzeye çevrilen evi var. Pablo Escobar'ın 800 taneden fazla sadece Kolombiya'da evi olduğu biliniyor. Ama dünyanın her şeyinde, her büyük şehirde, Amerika'daki bütün eyaletlerinde evi olduğu biliniyor ama çoğuna el konulmuş. Şu andaki bu evi de müzeye çevirmiş, kardeşi işletiyor. Trene bindik gidiyoruz. Giderken sokaklar böyle. Kolombiya'da çok meşhur grafiti. Peru'da bu kadar görmedim ama Kolombiya'nın her yerinde neredeyse boş duvar yok. Böyle hafiften bir yokuş çıkıyorsun. Şu anda evin olduğu sokağa girdim. Birkaç bilgi vereyim. Pablo Escobar 1949 yılında doğmuş. Daha çocuk yaşında, ergenlik yaşlarında mezar taşı satarak, çalıp satarak para kazanmış. Üniversiteye gitmiş ama üniversiteyi bırakmış. Annesi öğretmen, babası çiftçi. Daha sonra 20'li yaşlarında silahlı çete kurmak ve uyuşturucu baronlarını öldürüyor. 20'li yaşlarında, 22 yaşında uyuşturucu baronu oluyor genç yaşta. Öldüğü zamanki bilinen serveti 30 milyar dolarmış. O zamanki serveti dünyanın en zengin 7. insanıymış. Ama enflasyondan arındırdığı zaman şu andaki o zamanki serveti şu ana göre 70 milyar dolara geçiyormuş. Pablo Escobar'ın evi. Pablo Escobar'ın evinin oraya geldik. Bu üstüne koyulan ödül 10 milyon dolar. Normalde kendi kafasına sıktı söyleniyor. Ama polisler bizi öldürdü. Çünkü 10 milyon dolarlık ödül almak için. Polislerin silahı mesela Pablo Escobar'ın silahı 6 patlar. Yani polislerde olmayan bir silah. Öldürüldüğü kurşun 6 patlardan çıkan bir kurşun. Ama polisler ödül almak için yalan söylemişler. Evinin altındaki hediyelik eşya standı. Şöyle. Çok seven var, çok sevmeyen var. Mesela benim hostelimdeki insanlar sevmiyor ama evine yaklaştıkça insanlar sevdiğini söylüyor. Karteli kurduktan sonra Medellin kartelini kuruyor. Medellin uyuşturucu kartelini kuruyor. Medellin'deki bütün çeteleri birleştiriyor ve başına geçiyor. Günde 60 milyon dolardan fazla para kazandığı söyleniyor, biliniyor. Şöyle eve, şöyle. O zamanın parası çok büyük para. Bu paraları hep taşımak için Karayipler'de ada satın alıyor. O adayla Amerika'ya uyuşturucu ticareti yapıyor. Şöyle. O zaman Amerika'nın yani Fed'in bastığı paradan daha fazla, günlük bastığı paradan daha fazla para kazanıyor. Amerika'nın ekonomisinin nakit paralarla neredeyse sıkıntıya sokacak kadar büyük cash yani büyük Amerikan parası elinde mevcut. Pablo Escobar. Pablo Escobar deyince kapı otomatikman açıldı. No. This? Oh. Okay. Pablo, give you. Pablo. Singer. Given a politic speech, and he was a good singer. Yeah, yes. I know. And as you can see, these bars can close the door here. The fence wall was used to cover the door. Now you can see from outside. Yeah, was. Pablo's family. His family. Yeah. Annesi, babası, kendisi, akrabaları. December 1st, 1991. No, December 1st, 1949. I know. Yes. December 1st.
Well, she was teaching in Rio Negro, working in the elementary school. And Mr. Abel de Jesus Escobar, the Farmer. father, he was farmer. Yeah. Yes, you know. Yeah, I okay? know. Here. Roberto de Jesus Escobar is the Yeah. oldest brother, and he's the father of my boss Nicolas. Mm. Roberto was the only one of this series working in Medellin Cartel. He joined to Medellin Cartel in 1985 after the bomb in Monaco building. Yeah, I know. For government, they were necessary to work in legal way. He never was worried about this. When police went to the house asking the documents, all of them were outdated and they closed the museum. Yeah. The first racing car, 1978. Same car me. Pablo used to drive his cars. First car, right? Yes. Pablo Escobar'ın ilk arabası. Marlboro. 1979 Marlboro. Sponsor here. When Pablo was young, he started his criminal career being Marlboro cigarette smuggler. Yeah. It's funny, you know. Yeah. And later, Osito Bicicletas now is a big bike factory. The owner is Roberto Teriver. Roberto is Teriver, the father of Nicolas Mayos. Pablo drives different cars, but the Porsche Porsche, yeah. was his preferred car, and he became the winner driving the Porsche. Yeah. Pablo with his award, and the man beside Pablo is his cousin Gustavo. Pablo with his mother because they were so close. And this antique car before used to be in Police Ranch. Remember, in 1989, the government confiscated property. For sure, you have heard about the Pablo animals. Yeah. Maybe the most known marvelous in Naples, because Pablo brought from different countries more than 200 wild animals in couples without the predators, because he hated to put the animals in cages. All of them died, only one survived. It's a female hippo called Vanessa. Now the ranch is just a little part, not the original property. And they conserve this antique collection, antique car collections. But less this one. Nobody knows where is this car. To Pablo was the most important. Pablo bought the car in USA because the original owner had been Al Capone. Do you remember? Yeah. Al Capone was working with other illegal substance, whiskey. Pablo saw, as you can see now, legalization as the only way to live with narco traffic. Two reasons. The first, everybody wants drugs, maybe. Sounds sad. It's really sad that it's true. And the other reason is because corruption. They are the only people getting more money when the business is illegal. But legalizing the business, they are not necessary, you know? Yeah. And you can get money, you can have rules to produce this substance as the people did after whiskey legalization. Okay? The public mind was maybe 20 years beyond. Yeah. Now, we are working to legalize the drugs. Another Mercedes 1984. This car has a new improvement. Do you can see the microphone near the driver? Yeah. Okay, because the communication system in this car is the best. There was other secret microphones. Pablo was the only one knowing how to turn it on in case of a common thing in mafia treasons. This is the first motorcycle used to escape after rubber bands. Painting the motorcycle in different colors, one color by each side. Pablo confused the witness and the police couldn't get a unique version about the color. He painted the motorcycle in two new colors time by time because Pablo and his cousin Gustavo, before working in cocaine smuggling, they were robber banks. And they were doing this in Medellin maybe almost 2 years Yeah. without being captured.
And improvements, innovations in narcotraffic, the people work now, as Pablo did. Amphibious, big chargers, and mini submarines. Pablo was the first one man in narcotraffic using submarines. Amphibious, they have two great characteristics. They don't need landing tracks. And this one can transport maybe 9 tons. Yes, 9,000 kilos of cocaine, just multiply for 50,000 each one. $50,000 It's a lot of. the price. 6 flights by week, or maybe 10. Yes? He loves money. Huh. Yeah, he loves the money. A lot He of. loved money, but he loved power. Yeah. And here, for example, we have the submarine, Soviet technology. Yeah. Well, how come? Pablo used the first technology, anti-radar technology, was an invention of Soviet Union with anti-radar painting. And Pablo was the first man using submarines. Original entrance in Napoles Ranch. As you can see, the plane now is here, and the white arch in the farm was removed. It's not in the entrance now because was located in other place in front of the ruin of the house. Okay, our boss is here. Do you want to meet Nicholas? Yes. It's Nicholas? With me, yes. He loves your city. Yeah. Istanbul. He says Istanbul Pablo is Escobar'ın beautiful. yeğeni. And Kardeş. he never had business with Pablo. Do you know about why is Maradona here? Yeah, I know. I know. Maradona came here to visit Pablo in his own jail. I know. Yes, and this it's in Spanish, but it's the literal transcription of the interview given for Maradona to the Argentina radio journalist. Yeah. Here nobody knew about Maradona visiting Pablo. The white bike was the Pablo's preferred toy. Pablo was follower of James Bond stories. Yeah. When he saw the white bike in this film, 1978, Pablo sent his guys to US to buy camera bike. And well, I have a question for you. And I guess that you know the real answer about the Pablo Escobar death. He died for killing or suicide? No, he killed yourself, I think. Yes, you're right. Yeah, Let's I see- know. let's see Because the- police wants money, right? Yes, $10 million for that. yes, They are liars. yes, you are right. My boss has the proofs because years after the Pablo's murder, and you know that killing Pablo or has been the legal version, but my boss made the exhumation to the Pablo's body because one doctor came to talk with him, was safe. At the beginning they were forced to write that had been a killing, and he couldn't talk. He did because he was grateful. Pablo had paid his studies in the university. He became doctor. Thanks, Pablo. And he said to Nicholas, I'm doing this for grateful. You, the family, need to know how Pablo Escobar did that. Sorry, Okay. I'm gonna take my water. Okay. Bu Pablo Escobar'ın silahlı saldırıya uğradığı arabalardan biriymiş. 7 tane kurşun gelmiş söylediği kadarıyla ama bir şey olmamış. Bunlar da yapıştırmışlar daha sonra. Şurada Pablo Escobar'ın soy ağacı var ama orası kalabalık olduğu için gitmiyorum. Bu Pablo Escobar'ın ilk uyuşturucu kaçırdığı uçakmış. Uçakta sadece bir tane pilot koltuğu var ve pilot varmış. Geri kalan tam 5 ton bununla uyuşturucu ve para kaçırıyormuş. Sırf pilot olmasının nedeni de işte daha fazla yük taşımak, daha fazla uyuşturucu taşımak için. Şu karşıdaki havuzca Pablo Escobar'ın eviymiş. Helikopter pisti bile var. Bu da Guatepe'deki eviymiş. Bu uçakta fotoğrafı var.
Maradona Pablo Escobar'ı ziyaret etmiş ama hiç fotoğraf çektirmemiş ve hiç kayda girmek istememiş. Herhangi bir sıkıntı olur diye. Demin Pablo Escobar'ın yeğeni Nicolas, demin onunla tanıştım. Fotoğraf çektirdim. Türkiye'yi çok sevmiş. İstanbul diyor Medellin'den daha güzel diyor. Bu Pablo Escobar'ın ilk arabası. Pablo Escobar arabaları sevmiş, Marlboro'da sponsor olmuş. Bu sevdiği arabalardan biri. Şu koltuğu. Bu iki renk motor olmasının nedeni, burası siyah, burası kırmızı. Polisler diyormuş Pablo Escobar kırmızı motorla kaçıyor. Buradan bakan kırmızı görüyor ama buradan bakan siyah gördüğü için karıştırabiliyorlarmış. Normalde işte ilk taşıdığı uçak başka bir yerdeymiş, burayı taşımışlar. Burası Pablo Escobar'ın legal tek müzesiymiş. Bu arada bu tekerleklerin içinde uyuşturucu taşıyormuş. Buradan Amerika'ya tekerleklerin içinde kokain taşıyormuş. Bu evleri Pablo Escobar fakir halk için yapmış. Halk normalde çok fakir olduğu için zaten buradaki fakir halk Pablo Escobar'ı seviyormuş. Onların kahramanıymış. Şöyle seçim zamanı Pablo Escobar'ı desteklemiş. Ve futbolu çok seviyormuş Pablo Escobar. Bu radyo iletişim için kullanıyorlarmış. Bu Pablo Escobar'ın masası ve kasa 2 tondan fazla itmeye çalışıyorsun. Şöyle hiç gitmiyor. Ama bunda para koymuyormuş. Bunda mücevher, elmas, altın, özel ziynet eşyaları koyuyormuş. Şu Pablo Escobar'ın yeğeni Nicolas. Genç hali. Pablo Escobar'ın yeğeni hapse girdiği zaman Pablo Escobar telefon açıyormuş. Demiş ki eğer demiş çıkarmazsanız Kolombiya'ya kana boğarım. Bogo Medellin kana boğarım dedikten yarım saat sonra yeğeni Pablo Escobar'ı arıyor. Amca diyor ben çıktım diyor. O sayede Kolombiya'ya kana bulamaktan yapıyor. Vazgeçiyor. Bu da Pablo Escobar'ın jet ski'si. Şu adamı örnek alıyormuş. Kendi bindiği jet ski. Bu müzeyi Pablo Escobar'ın yeğeninin yapıyormuş, işletiyormuş. Girişe 90 pesos, Kolombiya pesosu verdim. Nereden baksan bir 25 dolar falan yapıyor. Şöyle şuraya da göstereyim. Pablo Escobar kendi hapishane kuruyor. Normalde hapishanede hiçbir şey olmazken onun hapishanesinde her şey var ve böyle bir tane fotoğraf yolluyor. Ve şu kilit. Demek istediği şey şu. Hapishaneden ben istediğim zaman çıkarım, istediğim zaman çıkmam. Şu. Amerika'ya böyle bir fotoğraf yolluyor. Burası Medellín'e çok yakın bir yerde. Şu da yeğeni kendi portresini de yaptırmış. Şöyle bir şey var. Grafiti. Zaten Kolombiya'nın her tarafı grafiti. Evi de şöyle. Evi bayağı güzel, yeşilliklerin içinde. Bu Pablo Escobar'ın kendine kurduğu hayvanat bahçesi. Dünyanın her tarafından hayvanat bahçesi, hayvanlar getirmiş. Zürafadan tut zebraya, ördeklere, papağana, gergedan, fil, kanguru. Normalde kangurunun Avustralya dışına çıkması yasak olmasına rağmen böyle şeyler yaptırmış kendi. Ve hayvanat bahçesindeki çoğu ağacı Avustralya'dan özel olarak getirtmiş. O kadar da psikopatmış. Şunun, heykelin kendini koruduğunu düşünüyorlarmış. Annesi düşünüyormuş genelde. Buna çok fazla bel bağlıyormuş. Çok iyi bir sanatçıymış. Çok şarkı söylemeyi çok seviyormuş. Annesi, babası, büyük abisi, ablası, kendisi ve küçük kardeşleri. Bu müzenin şeyi Nicolas. Müzeyi bu arkadaş işletiyor. Ve yeğeni. Çok seviyormuş yeğenini. Ve şöyle ve bu da ölüm ve doğum ve ölüm tarihi var. 1949-1993 Aralık.